Evet. Bugünkü konumuz bayağı eğlenceli. Mutfakta işimizi kolaylaştıracak Ikea'dan aldığım 15 tane farklı malzemeden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben bugüne kadar hiç böyle bir marka ile böyle bir şey yapmadım ama o kadar tatlı şeyleri var ve o kadar çok kullanıyorum ki ve yıllardır kullanıyorum ki bunu hak ettiklerini düşündüm açıkçası. Sizlerin de bu kolaylıklardan bazılarından bahsetmişimdir zaten seneler içerisinde ama bazılarını hiç görmemiş bile olabilirsiniz. Benim böyle bir teknik bazı detaylara takılan böyle hafif bir inek gibi mi diyeyim böyle bir tarafım var aynen çok da şey yapmayalım ve o tarafla o detaylardan bahsetmek istiyorum. Hazırsak 15'ten 1'e doğru sayarak başlayacağım. ...15 numara bu. Böyle uçan daireye benzeyen bir şey ya. Bak böyle kapatıyorum. Oo. Evet. Bunun adı Klokren. Adlarında hata yapabilirim. Affola sürçülisan edersem doğrusunu yazarız. Bunun özelliği fırına giriyor. Tencerede veya bir kabın içerisinde bir şey kaldı. Üstünü kapatman lazım. Vakumladığı için çok daha uzun sürede taze tutabiliyor. Cam kaselerin ismi Vardagen ve bunun özelliği böyle kocaman bir kase olması ve dökebilmek için ibiğinin olması, kalın olması. Çünkü cam kaselerin en önemli problemi bak yıllarca kenarlarının pıt 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 gitmesinden çok muzdarip olduk. Size de böyle yemekleri güzel göstermek için metalde değil hep camda yapmamız gerekiyor ve bu seri gelene kadar ben hayatımda çıtır çıtır kaç tane cam kase kırdık ben bilemiyorum yani. Hepimizin evlerinde o kenarı ucu gitmiş olan ama atmaya kıyamadığımız o cam kaselerden var ama asıl Vardagen inanılmaz. Bir de yıllardır herhalde milyon olmuştur bazılarının kullanılması. Blanc de Blanc isimli bu böyle 3 boy olan yuvarlak mutfak şeyinde mayonez tenceresi olarak söylenen. Çünkü böyle neredeyse tamamen mükemmel bir böyle küre gibi geliyor. Orada bir şeyleri çırpmak, kabartmak, yükseltmek daha kolay. Bunda hamurları da bunda yapıyoruz ve böyle evladiyelik gerçekten. Hiçbir şey de olmuyor. Kaç kere düşürdüğümü, kaç kere vurduğumu, kaç kere çatı böyle içinde buz bile kırdığımı bilirim yani. Ellerine sağlık yapan güzel yapmış. Şimdi 13 numara uğursuz diye boş mu bıraksak diye ben düşündüm. Sonra o zaman mutfak içinden olmayan Ikea'dan çok sevdiğimiz ve tonlarla elimizde olan başka bir şey koyalım dedik. O da bu güzel aydınlatma. Bunları böyle defalarca bokeh olarak falan videoların arkasında görmüşsünüzdür. Gece de mesela televizyon izlerken falan ben böyle yaktığımda bana müthiş bir mutluluk veriyor. Bir diğer güzellik de bu. 12 numara içinde aslında daha evvelden hayatımda o kadar yoktu. Çünkü ben kendim uydurarak yemek yapıyordum aslında. Fakat ne zaman size yemek yapmaya başladığımda ve tarifleri reçete olarak tutmaya başladığım zaman ihtiyacım olan şey bir tartı ve ölçü kabı oldu. Bu laboratuvar malzemesi gibi olan ölçü kapları var. O ölçü kabı da Vardagen yine ve Ordning diye de tartı var. Tartıda da şöyle pilin uzun gitmesi çok önemli. Üzerine ıslak bir şey döküldüğünde hiçbir şey olmaması, gramdan oza, litreye falan tık tık kolay geçebilmesi. Bunlar böyle küçük bir şeyler gibi gözüküyor ama gerçekten uzun ve yoğun bizim gibi kullanınca ne kadar farklı olduğunu anlıyorsunuz. Hani bir pil koyuyorsun bir daha unutuyorsun. En son ne zaman koyduk ben hatırlamıyorum bile. Benim tariflerimi yapıyorsanız işte litre ölçümü gramajda çünkü her şeyin muhakkak kaşığını da verdiğimiz gibi gramajını da vermeye çalışıyoruz. Bu tartı bayağı hayatınızı kurtaracaktır. Bir diğer güzellik de bu. Soçrik diye okunuyor galiba. Normalde sıyırıcı yani böyle bir diyelim kek yaptığınız tavanın içerisini, kasenin içerisini sıyırmak için her şeyi sonuna kadar ve rahat bir anda bir iki hamleyle sıyırabilmek için gerçekten çok iyi. Aynı zamanda da yeni gelen güzellik Burak'ın bu hamur kesicilerine de alternatif olabilir diye tahmin ediyorum. Mutfakta bir malzemenin elinizin bir parçası, uzantısı gibi olduğu zaman rahat edersiniz. Mesela benim bıçaklarımı tasarlarken de en çok önemsediğim şeylerden biri oydu. O zaman çok kullanıyorsun. Soçrik de tam onu güzelce becermiş.
Bir diğeri de aslında süzgeç ve süzgeç ailesi. Süzgeç ailesi çok önemli. Bizim elimiz, ayağımız. Orada şöyle bir şey var. Mesela hangi süzgeci almam lazım mutfağa diye. Birazcık o süzgeçlerin arasındaki farkı o yüzden size anlatmak istiyorum. Şimdi Ideal diye bir seri var ve o seride yuvarlak tel süzgeç de var. Yuvarlak böyle daha delikli metali de var ve dikdörtgeni var. Şimdi o küçük tel süzgeç aslında atıyorum muhallebi yaptınız, topaklandı, o zaman da kullanabilirsin. Pirinç bir şey yıkıyorsun, kabuk bulamadın ve az bir şey yıkayacaksın. Sadece şöyle bir suda çalkalayacaksın. Onlar için ideal. Geçen gün bir pilav yaptım. O pilavı yaparken pilavın suyuna ihtiyacım vardı. Onu böyle şiştikten sonra süzmek için büyük de 4 bardaktan yapmıştım. O zaman o daha büyük olan, birazcık daha büyük delikli olan süzgeç işe yarıyor. Bir de sağlam, daha ağır şeyler için iyi. En büyük diyelim ıspanak yıkayacaksınız. Ispanak yıka bitmez, hiçbir kaba sığmaz. Onu da lavaboya böyle şrak diye açıp lavaboya oturtabildiğiniz, yani yıkayıp üstüne koyup süzebildiğiniz çok güzel başka bir süzgeç var. Özellikle reçel yaparken vesaire gibi böyle hani yoğun şey yıkadığında bayağı hayatı kurtarıyor. Bir de emaye süzgeçler var. Emaye süzgeçlerinden de Gemak diye bir tane beyaz çıkarttılar. Bu mutfakta beyaz olduğu için ben onun için de aldım. Çok da seviyorum. O da mesela işte böyle diyelim elması, armutu böyle büyük parça parça taneli süzülsün diye koyduğunuz şeyler. Ondan daha sonradan buzdolabına da koyabiliyorsunuz. 9 numarada ise 365 artı serisinden bir mandolin var. Mandolin deyip geçmeyin. Bir kere bıçağı çok hızlı körelenlerimi gördük. Rendelemeye çalışırken elini kapanlarımı gördük. Kalınlık ayarı yapılan hepsini gördük ve bunların hepsine çözüm olmuş. Süper ve gayet basit, gayet hafif bir mandolin var. Ve bu mandolinin arkasında 1, 2, 3, 4 diye böyle çevirebiliyorsun. Bıçak ayarını o şekilde halledebiliyorsun. Diyelim patatesi böyle minik kıyıyorsun. Hiç sanki yapmıyormuş gibi zannedecek kadar da hafif. O bakımdan da inanılmaz. Bir diğer güzelliği, benim Ikea'ya 15 yaşından beri kalbimden vuruk olmama sebep olan detay da şu. Saklama kapları setleri var. O da 365 artının. O setlerin üzerine koyabiliyorsun. Farklı boylarda alçağı var, yükseği var. Ve orada rendelediğin şeyi direkt onun üzerinde yapabiliyorsun. Yaptın tak, üstünü de kapatabiliyorsun ve hemen iş bitiyor. Müthiş bir şey. Ben aynı performansı bu arada minik bir çağrı olarak belki 365 artı yapanlara bu video belki bir gün gider. Bunun farklı rende versiyonlarında yapmalarını ayrıca onlardan rica ediyorum. Gelelim bir diğer güzelliğe. O da benim hatta annemlere de aldığım skarende, yani bıçak bileme için böyle minik 3 renk taşlı ve hani keskinliğini ayarlayabildiğin ama böyle el kesme vesaire gibi derdi de olmayan, benim burada Ikea'dan aldığım ve tek geçer olduğum bir masatım var. Ne yazık ki galiba şu an yok ama bu skarendeler sayesinde vıj çok rahat yapılabiliyor. Bende de var, anneme de aldım. Kaza olma riskini de sıfıra indiriyorsunuz. Şimdi bir böyle hani kadınlar vardır işte evinin tertibi, düzeni veya işte buzdolabının derin dondurucusunda içinde koyduklarından böyle gurur duyar. Bende de kendimce öyle şeylerim var. Hani mutfakta şu an en sevdiğin yer neresi derseniz 2 yer var. Bir kilerim, bir diğeri de burası. Baharat çekmecem. Baharat çekmecemi acayip çok seviyorum. Çünkü bütün baharatlarım tam istediğim gibi, üstüne de böyle hani etiketleyerek işte zencefil şusu busu diye gibi böyle küçük yaptım ve mutfak videosunu bu arada izlemediyseniz mutfağın yapımı ile ilgili şöyle bir videomuz vardı. Oradan bakabilirsiniz. Silme bütün baharatlarım gözümün önünde rengarenk falan. Her açtığımda gerçekten böyle inanılmaz mutlu oluyorum. Bu şeyler korken dediğimizde aslında bu küçük bıdık kavanozlar. Hatta bu plastiklerini de ayrıca da satıyorlar ki eski bir şey olursa da değiştirebilirsin. Bana bir diğer sorduğunuz soru şu oluyor. Hangi tava ve tencereyi alalım? Biliyorsunuz teflon çok fazla sevmiyorum. İşte seramik arada kullanıyorum. Emaye biliyorsunuz biz de üretiyoruz, kullanıyoruz. Ama bunun haricinde her zaman evladiyelik ve benim en çok kullandığım şey çelik oluyor. Çelikte de çeliğin kalitesi önemli. Uzun vadeli evladiyelik olması bence önemli. Bu mesela bir sos tenceresi. Sos tenceresine göre büyük gibi bir tencere gibi aslında ama uzun kulbu sayesinde bir yerden bir yere bir şey dökerken hakimiyet veya bir şey böyle içinde karıştırırken hakimiyet kesinlikle küçük sapa göre uzun sap çok daha iyi oluyor. Bu kenar dönüşü benim için çok önemli.
Buranın böyle daha yuvarlak geliyor olması. Bu benim hani 39-40 yaşında fark ettiğim bir güzellik. Bu bence tencerenin kalitesini çok değiştiriyor. Bu sıyırmalarda da her şeyde de. Yemeğin pişmesinde de daha eşit davranıyor aslında yemeğe. Ama bunun üzerine bir de ne yapmışlar? Şöyle güzellik yapmışlar ki hani içine bakmak istediğinde bazen böyle hani kapalı pişirmen gerekiyor. Camından bak diye. Kullanmıyor mu? Deliği olduğu için aslında buğusu bir taraftan çıkıyor. Bir de bununla da bitmiyor. Mesela küçük başka bir detay daha. Burasının hani kaymamak ve kaymamasından da bazen ateşten sıcak olup bir tarafa daha yakın olabilir, bir şey olabilir. Onu da engellemek adına buradan hani hem kaydırmaz hem şeyse tutacağının burasında böyle yapmışlar. Adı da tam bana göre sensual. Yani böyle hani duygusal gibi böyle ona benzeyen bir isim. Gerçekten duygusal bağ kurduğun. Ayrıca tavalar da var. O tavalar da çok güzel ve her sene gerçekten gittikçe daha da güzelleştiriyorlar. Her seferinde bir yağ çekmek biraz bazen insanın sinirini bozabiliyor, onu söylemem lazım. Bir diğer güzellik de aslında bu bıçaklık. Bu bıçaklık her gelenin mutfakta dikkatini çekiyor. Olayı da şu. Şimdi biliyorsunuz bazen böyle setleri hazır satıyorlar. Ama benim bıçaklar biliyorsunuz öyle bir sette değil. Çekmecede zor oluyor. Etsy'de de satıyoruz bizim şeyleri. Yabancılar diyorlar. Hani bunu nasıl yapacağız? Çekmecede nasıl duracak? Aslında çekmecede durmasındansa tak diye alınabilmek için böyle minik uzun nedir bu bilmiyorum. Çubuklar var. Ve bunlar böyle arada boşlukları var. Dolayısıyla bıçağını istediğin şekilde yerleştirebiliyorsun. Şöyle. Daha bile bol bol da bıçak alabilir. Mesela bu kadarcık bir yerde şu an 5 tane var. 3-4 tane daha da bıçak sığabilir ve çok da işe yarıyor. Böyle takır takır da duruyor. O 365 artı ekibinde olmak istiyorum. Onları tasarlayan insanlara helal olsun. 365 artının. Şimdi bir diğer konumuz da bu rende. Şunu diyebilirsiniz hani Refika, Allah'ın rendesi yani hani ne var bunda? Bunun özelliği şu. Sade ve yok gibi olması. Mesela iş yerinde bir şeyseniz hani işinizi iyi yapıyorsanız aslında kimse sizin ne yaptığınızı bilmez gibi. Rende de işini iyi yaptığında varlıkla yokluk arasında. Yani ne olacak? Sağlam basacak. Kesme yerleri keskin olacak. Eli kapma riski var çünkü. Bazen mesela çok keskin oluyor, eli kapıyor. Bazen çok iyi kesmiyor. Tırt 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 adamın iflahını söküyor. İkisi de olmaması lazım. Bu hepsini yıllardır da bunu becererek yapıyor. Bir diğer konu da aslında görünmez olması. Yani sen rendesin, evladiyelik olman lazım. Pembe, öbür tarafı metal, bilmem ne rengi falan olduğun zaman ahşap böyle 40 tane. Onlar gelip geçici ve halbuki mutfakta böyle benim bir bu isteğim var, bir de el rendesi var. El rendesinde de işte birazcık kalın yapacaksın, ince yapacaksın, tık 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 bitireceksin işini, gidecek gibi. Ve bu böyle bu sadelikle işini gayet güzel görüyor. Gelelim çok eğlenceli ve yine eşsiz olduğunu düşündüğüm bir şeye. Sıkma torbası. Pasta sosu sıkma. Adı da Smaksan. Özelliği ne? Bir kere normalde sıkma torbalarını alırsınız, böyle bir torba olur. Üstünde önünde de plastiği vardır. O torbayı kullanırsın, atarsın. Bir kere zaten çöp çıkarır. Çöp çıkarmasını engelliyor. İkincisi o öndeki plastiklerle o kullanat olan torbalar arada patlar. Çok zorlarsan, sert bir şey sıkıyorsan o plastiği kırılır. Hepsi başımıza geldi. Bir kere bunların uçları metal. Kendisi de yıkanabilen bir kumaş ve mukavemetli. Yani ortasında da bir kelepçesi var. Kelepçeyle asla yandan sızma da olmuyor. Dolayısıyla böyle öpüp başa koymalık bir şey. Son ikide hangisi diye bir emin olamadım ama sanırım kiler. Yani çay, bakliyat, kuru yemiş hepsinin saklama için olan bir seri. 365 artı serisinden. Ve Refika'yı kaybettik. Daha altta da var. Bu mutfağı kurarkenki en önemli şeyim çekmecelerde böyle bir kısım kalır eskir hiç olmasın. Hepsini tek aynı anda görebileyim diye. Dolayısıyla kiler dolabımı böyle çekmeceli bir dolap yaptım. Ve hepsinin bu cam kavanozları var. 1 litresi var, 1.7 litresi var. Sanırım 3 litresi var. 3 tane farklı kavanoz. Bunların en önemli özelliği kapakları aynı. Ve hepsi cam. Her tarafından görebiliyorsun. Birinin kapağını diğerine kullanabiliyorsun. Değiştirebiliyorsun, yıkayabiliyorsun. Eksik kalır, kırılırsa sadece kapağını alarak o kavanozlar ziyan olmuyor. Ve üstüne de yine ben böyle şeyden aldım etiketlerle çık üstüne istediğimde yazıyorum, etiketini de koyuyorum. Böylelikle mutfağımda bir şey eksilmiş mi? Pirincim mi bitmiş? Bulgurum mu bitmiş? Mercimeğim mi eksilmiş? Hepsini çat diye görebiliyorsun. O yüzden o alışveriş süresi çok hızlı olabiliyor.
Çok seviyorum kendilerini. Onlar bir taraftakilerde dururken bu tarafta buzdolabında duran da yine 365'in saklama kapları. Bahar da biliyorsunuz bu pandemiden dolayı bizde kalıyor ve Bahar'ın da sanırım en sevdiği görüntü o buzdolabını açınca rengarenk bütün malzemelerin bir arada cam saklama kaplarında gözükmesi. Her şeyi görüyorsun. Hiç öyle plastik kap mutfakta tutmana gerek yok. Hepsi üst üste girebiliyor. Hepsinin Her kapakları birbirine kapağı oluyor. Uyuyor. Daha ne olsun? Tıkır tıkır kullanıyorsun ve boy boy çok güzel. Umarım bu liste hoşunuza gitmiştir. Sizin eğer kendi favorileriniz varsa, bunu söylemedin dediğiniz bir şeyler varsa lütfen onları da yazın. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve altta da bana hani Refikacığım olmuş, Refikacığım şöyle yap, Refika böyle yap, bir daha böyle bir şey yapma. Ne istiyorsanız onun hepsini aşağıya söyleyebilirsiniz. Bizden bu kadar. Görüşürüz.